Suriye'ye hoş geldiniz. Akdeniz'in doğu kıyısında Mezopotamya'nın bereketli topraklarıyla Anadolu'nun yüksek platoları arasında uzanan 10 bin yıllık bir medeniyetin beşiği yatıyor. Burası sadece bir ulus devlet değil, o, insanlık tarihinin, dinlerin, dillerin ve kültürlerin birbirine karıştığı büyük bir laboratuvar. Burası Suriye. Bölgenin ismi antik çağlardan beri bilgelik ve bilimin kaynağıydı. Burası Ebla Krallığı'nın çivi yazılı tabletlerinden Roma'nın görkemli şehirlerine, Hristiyanlığın ilk kiliselerinden İslam medeniyetinin büyük halifelik merkezlerine ev sahipliği yaptı. Şam, dünyanın sürekli olarak ikamet edilen en eski şehirlerinden biri olarak anılırken, Halep ise İpek yolunun en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Ancak modern Suriye bu görkemli tarihinden çok son yıllarda yaşadığı iç savaş, yıkım, yerinden edilme ve jeopolitik karmaşa ile anılıyor. Suriye'nin hikayesi, Orta Doğu'nun kalbinde patlak veren, bölgesel ve küresel güçlerin çıkarlarının çatıştığı acımasız bir vekalet savaşının hikayesidir. Bu savaş sadece binaları değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını, ülkenin kültürel mirasını ve toplumsal dokusunu da derinden yaraladı. Suriye, coğrafi olarak büyük bir zenginliğe sahiptir. Batıda verimli kıyı şeridi, ortada Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği bereketli ovalar ve doğuda geniş, kurak bozkırlar uzanır. Bu coğrafi çeşitlilik, tarih boyunca farklı yaşam biçimlerini, etnik ve dini grupları barındırmıştır. Sünniler, Aleviler, Hristiyanlar, Dürziler, Kürtler, Türkmenler ve Çerkesler. Bu çeşitlilik yüzyıllar boyunca bir arada yaşamanın karmaşık sanatını uygulamıştır. Ancak savaşın başlamasıyla bu çeşitlilik maalesef bölünmenin ve çatışmanın fay hatlarına dönüşmüştür. Şehirler harabeye döndü. Halep'in eski çarşıları UNESCO Dünya Mirası listesindeki kalıntılarıyla birlikte yıkıldı. Palmira'nın eşsiz antik harabeleri radikal grupların hedefi oldu. Bu yıkım sadece maddi değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın silinmesi anlamına geliyordu. Suriye'nin bugünkü durumu bir ulus devletin parçalanmışlığını gözler önüne seriyor. Ülke, farklı siyasi aktörler, askeri gruplar ve yabancı güçler tarafından kontrol edilen bölgelere ayrılmış durumda. Her bir bölge, farklı bir uluslararası gücün İran, Rusya, Türkiye, ABD etkisi altında yaşıyor. Suriye, kendi coğrafyasında kendi kaderini tayin etme gücünü büyük ölçüde kaybetmiş, küresel bir satranç tahtasına dönüşmüştür. Çoğu kişi Şam'ın dünyanın en eski sürekli yerleşim yeri olduğunu bilir, ancak Suriye'nin kültürel derinliği çok daha fazladır. Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir bölge, İsa Mesih'in konuştuğu dilin bir lehçesi olan Aramice'nin günümüze ulaşmış tek örneği olan Süryanice'nin hala konuşulduğu birkaç köyden birine ev sahipliği yapmaktadır. Süryanice ve onun bir kolu olan Batı Aramicesi, Hristiyanlığın ve bölge kültürünün köklerini barındırır. Suriye sadece bir çatışma bölgesi değil, o kayıp dillerin ve antik medeniyetlerin son sığınağıdır. Suriye'nin modern ulus kimliği Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Birinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillendi. 1920'lerde bölge Fransız mandası yönetimine girdi. Fransızlar, Suriye'deki kontrolünü sürdürmek için mezhepsel ve etnik ayrımları körükleyen bir politika izledi. Örneğin, ülkenin kıyı şeridinde Alevi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ayrı bir yönetim yapısı kurarak, ilerideki mezhepsel gerilimlerin temellerini attılar. Suriye, 1946'da bağımsızlığını kazandı, ancak bu bağımsızlık, siyasi istikrarsızlık ve sürekli askeri darbelerle gölgelendi. 1963'te Baas Partisi'nin iktidara gelmesi ve ardından Hafız Esad'ın 1970'te yönetimi ele almasıyla ülke merkeziyetçi ve otoriter bir yapıya büründü. Baas rejimi ulusal birliği resmi ideoloji olarak benimserken iktidarın çekirdeği Alevi azınlığın elinde toplandı. Bu durum toplumsal dokuda gizli bir gerilimi sürekli besledi. Tarih kitaplarının genellikle atladığı bir nokta. Suriye, M.Ö. 3000 yılda, yani Antik Mısır ve Mezopotamya'nın altın çağında kendi süper gücüne sahipti. Ebla Krallığı. Kuzey Suriye'de bulunan Ebla, devasa bir ticaret imparatorluğuydu. Kazılarda ortaya çıkarılan 17 binden fazla çivi yazılı tablet,
O döneme ait ayrıntılı ekonomik, siyasi ve diplomatik kayıtları içerir. Ebla'nın dili o döneme kadar bilinmeyen bir Semitik dildi ve bu keşif bölgenin Mısır ve Babil'den bağımsız olarak büyük medeniyetler kurduğunu kanıtladı. Suriye sadece bir geçiş noktası değil, uygarlığın bizzat kaynağıydı. 2011 yılında komşu Arap ülkelerinde başlayan ayaklanmaların rüzgarı Suriye'ye de ulaştı. Başlangıçta yüksek genç işsizliği, siyasi baskı ve ekonomik eşitsizlikten kaynaklanan barışçıl protestolar vardı. Ancak rejimin göstericilere karşı orantısız güç kullanması, olayın hızla silahlı bir çatışmaya dönüşmesine neden oldu. Protestolar kısa sürede tam teşekküllü bir iç savaşa evrildi. Silahlı muhalif gruplar oluştu, ülke hızla parçalandı. Bu kaos, radikal cihatçı grupların özellikle DAEŞ ortaya çıkmasına ve ülkenin geniş bölgelerini ele geçirmesine zemin hazırladı. İç savaşın en yıkıcı sonucu insan maliyeti oldu. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ülke nüfusunun yarısından fazlası içeride veya dışarıda yerinden edildi. Milyonlarca Suriyeli, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Avrupa'ya sığınarak dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini tetikledi. Bu durum sadece Suriye'nin demografisini değil, tüm komşu ülkelerin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkiledi. Suriye'den kaçan milyonlarca mülteci varken çoğu kişi Suriye'nin kendisinin onlarca yıldır büyük bir mülteci yurdu olduğunu unutur. Suriye, iç savaş öncesinde yüz binlerce Filistinli mülteciye ve yüz binlerce Iraklı mülteciye ev sahipliği yapıyordu. Bu, Suriye halkının komşularından gelen felaketzedeleri kucaklama geleneğini gösterir. Ancak kendi felaketleri başladığında bu destekleyici yapı da çöktü. Suriye'deki iç savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi yabancı güçlerin müdahalesiyle oldu. Suriye, jeopolitik bir vekalet savaşına dönüştü. Rusya ve İran, rejime askeri ve lojistik destek sağlayarak rejimin hayatta kalmasında belirleyici rol oynadı. ABD ve Körfez ülkeleri başlangıçta muhalif gruplara destek verdi. Türkiye, sınır güvenliğini ve kendi ulusal çıkarlarını korumak amacıyla kuzey bölgelerinde askeri operasyonlar yürüttü. Bu uluslararası müdahale Suriye'deki çatışmayı uzattı, karmaşıklaştırdı ve çözümü imkansız hale getirdi. Suriye'nin geleceği artık sadece Şam'da değil, aynı zamanda Moskova, Tahran, Ankara ve Washington'daki diplomatik masalarda belirleniyor. Ülke dört bir yandan sarılmış kendi kaynaklarının ve stratejik konumunun bedelini ödemektedir. Bu belgesel sadece manşetlerdeki yıkımı değil, aynı zamanda Suriye'nin parçalanmış ekonomisini, petrol ve su kaynakları üzerindeki küresel mücadeleyi, askeri güç dengelerini ve kayıp mirasın hikayesini de anlatacak. Suriye'nin hikayesi günümüz dünyasının en büyük trajedilerinden biridir. Bu, sadece bir ulusun yıkımı değil, küresel güçlerin rekabetinin insanlık üzerinde bıraktığı derin ve kalıcı yaranın hikayesidir. Şimdi bu karmaşık ve acı dolu hikayenin köklerine inerek Suriye'nin zengin ve çalkantılı geçmişini inceleyelim. Suriye'nin hikayesi bir ulus devletin sınırlarının çok ötesine uzanır. O, medeniyetlerin başlangıç noktalarından birinin 10 binlerce yıl süren birikiminin hikayesidir. Bu topraklar ilk tarım topluluklarının, ilk şehir devletlerinin ve ilk yazı sistemlerinin doğduğu yerdir. Suriye'nin tarihini anlamak, bugünkü çatışmanın köklerini, farklı kimliklerin ve bölgesel güçlerin karmaşık dansını anlamaktır. Tarihsel Suriye yani Levant bölgesi coğrafi olarak her zaman bir köprü görevi görmüştür. Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu onu sürekli olarak fethin, ticaretin ve kültürel alışverişin hedefi yapmıştır. Antik krallıklar. Milattan önce 3000 yılda Suriye'nin kuzeyinde kurulan Ebla Krallığı, Mısır ve Mezopotamya ile rekabet eden büyük bir ticaret gücüydü. Ardından bölge sırasıyla Hititlerin, Aramilerin, Perslerin ve Fenikelilerin etkisi altına girdi. Fenikelilerin liman şehirleri, bugünkü Lübnan kıyılarıyla iç içe, deniz ticaretini Akdeniz'e taşıdı ve alfabenin gelişimine öncülük etti. Helenizm ve Roma.
Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in bölgeyi fethi, Suriye'yi Helenistik kültürün ana merkezlerinden biri haline getirdi. Seleukos İmparatorluğu'nun başkenti olan Antakya, bugün Türkiye sınırları içinde, bir süre için dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Roma İmparatorluğu döneminde Suriye, tarım zenginliği, ticaret yolları ve özellikle Palmira gibi çöl-vaha şehirlerinin görkemiyle imparatorluğun en önemli eyaletlerinden biriydi. Palmira, doğu ve batı arasındaki kervan ticaretinin can damarıydı ve kendine özgü mimarisiyle bir kültürel sentezin örneğini sunuyordu. Çoğu kişi Roma İmparatorluğu'nun İtalyan kökenli olduğunu düşünür, ancak Roma'nın en önemli ve çalkantılı dönemlerinden birinde imparatorluk tamamen Suriye kökenli bir hanedan tarafından yönetildi. Severan hanedanından gelen Julia Domna gibi etkili kraliçeler ve imparatorlar Suriye'nin Emessa, Humus şehrinden geliyorlardı. Onlar Roma'ya Suriye'nin dini ve kültürel etkilerini taşıdılar. Bu durum, Suriye'nin antik çağda sadece bir eyalet değil, aynı zamanda küresel bir güç merkezi olduğunu gösterir. Suriye, tek tanrılı dinler içinde hayati bir coğrafyadır. Hristiyanlığın ilk yayıldığı yerlerden biri, Şam'da Hristiyan olan Aziz Pavlus'un hikayesiyle bağlantılıdır. Antakya, Hristiyanların ilk kez Hristiyan olarak adlandırıldığı yer olarak kabul edilir. 636 yılında İslam ordularının bölgeyi fethetmesiyle Suriye hızla İslam medeniyetinin merkezine dönüştü. Emevi halifeliğinin başkenti olan Şam, kısa sürede İspanya'dan Hindistan'a uzanan devasa bir imparatorluğun siyasi, kültürel ve ekonomik kalbi haline geldi. Emevi Camii, Şam Ulu Camii, İslam mimarisinin en görkemli eserlerinden biri olarak hem Hristiyan hem de İslam tarihinin izlerini taşır. Mezhepsel çeşitlilik. İşte bu tarihsel süreç, modern Suriye'nin bölgesel kimliklerinin temelini attı. Ülke, Sünni İslam'ın ana akımının yanı sıra farklı İslami ve Hristiyan mezheplere de ev sahipliği yapar. Aleviler, batı kıyı dağlık bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Kökenleri ve dini uygulamaları Sünni İslam'dan farklıdır ve Fransız mandası döneminde askeri ve siyasi olarak güçlenmişlerdir. Dürziler, güneydeki Cebel el-Dürzi bölgesinde yoğunlaşmış, kapalı bir inanca sahip gruptur. Hristiyanlar, Ortodoks, Katolik, Süryani ve Ermeni kiliselerine mensup çeşitli Hristiyan toplulukları, Şam ve Halep gibi büyük şehirlerde köklü bir geçmişe sahiptir. Kürtler ve Türkmenler, Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yoğunlaşan Kürt ve Türkmen nüfus, etnik kimlikleriyle birlikte bölgesel bir kimlik oluşturur. Bu kimliklerin her biri Suriye'nin mozaik yapısını oluşturur. Ancak modern devlet bu mozaiği bütünleştirmek yerine onu siyasi bir kontrol aracı olarak kullanmayı tercih etmiştir. Halep, savaş öncesinde sadece İpek yolunun kalbi değil, aynı zamanda benzersiz bir cemaatler arası hoşgörünün ve ekonomik işbirliğinin sembolüydü. Halep'in eski çarşıları, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman tüccarların yüzyıllardır bir arada iç içe dükkan işlettiği yerlerdi. Halep'in Hristiyan ve Yahudi nüfusu Arapçayı ve yerel kültürü benimsemiş olsalar da kendi dillerini ve geleneklerini korumuşlardı. Halep'teki bu tarihi ekonomik birliktelik modern çağdaki mezhepçilik ve etnik çatışmanın aslında ne kadar yapay ve siyasi amaçlı olduğunu gösteren canlı bir kanıttı. Suriye'nin bağımsızlık sonrası sorunlarının temelinde 1920 ila 1946 arasındaki Fransız mandası dönemi yatar. Fransızlar böl ve yönet stratejisini uygulayarak Suriye'yi etnik ve mezhepsel temellere dayalı özerk bölgelere ayırdı. Alevi Devleti, Dürzi Devleti, Büyük Lübnan ve Şam Halep devletleri. Bu ayrıştırma özellikle Alevi azınlığın lehine oldu. Fransızlar, askeri ve güvenlik güçlerinde Alevi ve diğer azınlık gruplarından subayları ve askerleri öne çıkardı. Bu strateji, onları çoğunluktaki Sünni Araplara karşı bir denge unsuru olarak konumlandırmayı amaçlıyordu. Fransızların çekilmesinden sonra bile bu azınlıkların askeri ve güvenlik kurumlarındaki güçlü konumu ileride Baas rejimi döneminde iktidarın temelini oluşturacaktı.
1946'daki bağımsızlığın ardından Suriye, siyasi istikrarsızlığın tipik bir örneğiydi. 1963'te Arap Sosyalist Baas Partisi'nin iktidara gelmesi, siyasi yapıyı radikal biçimde değiştirdi. Baas, Arap milliyetçiliği ve sosyalizm ideolojilerini savunuyordu. 1970 yılında, o dönem Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakanı olan Hafız Esad, kansız bir darbeyle yönetimi ele aldı. Hafız Esad'ın iktidarı ülkeyi otoriter, merkeziyetçi ve güvenlik devleti temelinde yeniden şekillendirdi. Rejim güçlü bir istihbarat ağı ve orduya dayanıyordu. Esad resmi olarak ulusal birliği ve laikliği savunsa da iktidar mekanizmasının merkezine kendi mezhebi olan Alevi azınlığı ve güvendiği Sünni çevreleri yerleştirdi. Bu dönemde siyasi muhalefet acımasızca bastırıldı. 1982'deki Hama katliamı, Müslüman kardeşlerin isyanına karşı rejimin gösterdiği şiddetli ve orantısız tepkinin sembolü oldu. Bu olay, Suriye toplumunun zihninde rejimin gücünü ve acımasızlığını pekiştiren derin bir yara bıraktı. Baas rejimi, güçlü bir Arap milliyetçiliği kimliğini dayatırken, ülkenin çok kültürlü mirasını görmezden geldi. Rejim, Kürt azınlığın kimliğini özellikle bastırdı. Örneğin binlerce Suriyeli Kürt, 1962'de yapılan tartışmalı bir nüfus sayımıyla vatandaşlıktan çıkarıldı ve statüsüz bırakıldı. Bu durum, onların mülk edinme, seyahat etme veya kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını ellerinden aldı. Bu tarihi adaletsizlik, 2011 sonrası savaşta Kürt bölgelerindeki özerklik taleplerinin ana tetikleyicilerinden biri oldu. Hafız Esad'ın 2000 yılında ölümünden sonra iktidara oğlu Beşşar Esad geçti. Beşşar Esad başlangıçta bir miktar ekonomik ve siyasi liberalleşme sözü verdi. Şam Baharı, ancak rejim kısa sürede tekrar katı kontrol politikalarına geri döndü. 2011'e gelindiğinde Suriye'deki gerilimler artık gizlenemez hale gelmişti. Yıllarca süren ekonomik yolsuzluk, yüksek işsizlik, kuraklık ve siyasi baskı halkın sabrını tüketmişti. Özellikle genç nesil, babadan oğula geçen bir iktidarın ve yolsuzluğun yarattığı geleceksizliğe isyan ediyordu. Deraa'daki olaylar savaşın fitilini ateşledi. Okul çağındaki çocukların rejime karşı duvarlara slogan yazması üzerine tutuklanması ve gördükleri kötü muamele halkın öfkesini doruğa çıkardı. Başlangıçta barışçıl talepler hızla yayıldı. Ancak rejim güce dayalı tepkisini sürdürünce isyan kaçınılmaz olarak silahlı bir çatışmaya dönüştü. Suriye'nin geçmiş tarihi, bugünkü çatışmanın sadece tek bir sebepten kaynaklanmadığını gösterir. Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu parçalanma ve şiddet, antik coğrafyanın stratejik önemi, Fransız mandasının mezhepsel ayrımcılık tohumları, Baas rejiminin otoriter siyasi yapısı ve ekonomik eşitsizliklerin patlamasıyla ortaya çıkan bir fırtınadır. Suriye, zengin bir tarihin ve karmaşık kimliklerin trajik birleşim noktasıdır. Bu kimlikler, Sünni, Alevi, Kürt, Dürzi, bir zamanlar Suriye kimliğinin mozaik taşları iken dış ve iç müdahalelerle siyasi fay hatlarına dönüşmüştür. Suriye'nin geleceği ancak bu tarihi ve kimliksel katmanlar anlaşılarak ve bu bölünmüşlük onarılarak inşa edilebilir. Şimdi bu tarihi arka planı aklımızda tutarak savaşın Suriye ekonomisini, petrol kaynaklarını ve yeniden inşa umudunu nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Suriye ekonomisi, iç savaş başlamadan önce dahi kırılgan bir yapıdaydı. Ancak son 10 yılda yaşadığı yıkım, onu kelimenin tam anlamıyla bir enkaz ekonomisine dönüştürdü. Savaş, Suriye'nin sadece altyapısını değil, üretim kapasitesini, ticaret ağlarını ve ulusal para biriminin değerini de sildi. Bugün Suriye, küresel politikaların ve yabancı müdahalelerin bedelini ödeyen, hayatta kalma modunda çalışan bir ekonomiye sahiptir. Suriye, savaş öncesinde ekonomisini büyük ölçüde tarım, hizmetler ve petrol sektörüne dayandırıyordu. Tarım, özellikle ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde önemli bir istihdam kaynağıydı. Halep, ülkenin sanayi ve ticaret başkenti olarak kabul edilirken, başkent Şam, yönetim ve hizmet merkezlerini barındırıyordu. Ancak ekonomi, kronik yolsuzluk, merkezi planlama ve Beşşar Esad'ın iktidarının ilk yıllarındaki başarısız reform girişimleri nedeniyle zayıftı.
Kırsal kesimde ve fakir bölgelerde artan işsizlik ve gelir eşitsizliği, 2011'deki ayaklanmaların ekonomik zeminini hazırlayan en önemli faktörlerdendi. Tarım sektörünü vuran şiddetli kuraklıklar da köylerden şehirlere göçü hızlandırmış ve toplumsal gerilimi arttırmıştı. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, Suriye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %70'inden fazlası buharlaşmıştır. Ekonomik faaliyetler çöktü çünkü. İlk olarak üretim durdu. Halep'teki tekstil ve imalat fabrikalarının çoğu ya tamamen yıkıldı ya da yağmalandı. Ülkenin ana sanayi merkezleri savaş alanına döndü. Üretim sadece iç talep için değil, aynı zamanda uluslararası pazarlar için de tamamen durdu. İkinci olarak ticaret ve ihracat çöktü. Sınır kapılarının kapanması, yolların ve köprülerin yıkılması uluslararası ticareti felce uğrattı. Suriye sadece mal ihraç edememekle kalmadı, aynı zamanda temel ham madde ve ilaç ithalatında da büyük zorluklar yaşadı. Son olarak para biriminin değeri sıfırlandı. Suriye lirasının değeri savaş öncesine göre binlerce kat değer kaybetti. Hiperenflasyon halkın satın alma gücünü yok etti ve Suriyelilerin büyük bir kısmını yoksulluk sınırının altına itti. Bugün Suriye halkının %80'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır ve milyonlarca insan gıda ve temel ihtiyaçlar için uluslararası yardımlara bağımlıdır. Suriye'nin ekonomik geleceği ve savaşın devam etmesindeki en kritik faktörlerden biri ülkenin doğal kaynaklarıdır, petrol ve doğalgaz. Suriye, büyük bir petrol üreticisi olmasa da kendi iç tüketimini karşılayacak ve bir miktarda ihraç edebilecek kapasiteye sahipti. Suriye petrolünün ana rezervleri ülkenin doğusunda, genellikle Fırat Nehri'nin doğu kıyısında yoğunlaşmıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte bu petrol sahaları, DAEŞ, rejim güçleri, Rusya, İran ve ABD destekli Kürt gruplar arasında sürekli bir kontrol mücadelesine sahne oldu. Bugün Suriye'nin petrol ve gaz sahalarının büyük bir kısmı esas olarak Suriye Demokratik Güçleri ve arkasındaki ABD güçlerinin kontrolündedir. Bu durum Esad rejiminin ulusal enerji kaynaklarına erişimini engellemekte ve rejimi enerji kıtlığına ve yüksek ithalat maliyetlerine mahkum etmektedir. Enerji kaynakları üzerindeki bu kontrol sadece ekonomik değil, aynı zamanda savaş sonrası diplomatik pazarlıklar için de hayati bir kozdur. Petrol sahalarını elinde tutan güç, ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirme yeteneğine sahip olacaktır. Suriye'nin ekonomik çöküşünü hızlandıran ve yeniden inşa umutlarını gölgeleyen bir diğer önemli faktör, uluslararası yaptırımlardır. ABD ve Avrupa Birliği, rejim yetkililerini ve rejime bağlı kurumları hedef alan geniş çaplı ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır. Bu yaptırımlar, Suriye'nin uluslararası bankacılık sistemine erişimini, yabancı yatırım çekmesini ve kritik malları ithal etmesini neredeyse tamamen engellemektedir. Yaptırımların en şiddetli örneklerinden biri, 2020'de yürürlüğe giren ABD Sezar Yasası'dır. Bu yasa, rejimle iş yapan yabancı şirketleri dahi hedef alarak, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katılmak isteyebilecek potansiyel yatırımcıları ve şirketleri caydırmaktadır. Yaptırımlar, bir yandan rejimi baskı altına almayı amaçlarken, diğer yandan Suriye halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştirmekte, ilaç ve gıda tedarikini zorlaştırmaktadır. Suriye lirası savaş nedeniyle zaten dibe vurmuştu. Ancak son yıllarda yaşadığı en büyük darbe, komşu Lübnan'daki ekonomik krizden geldi. Savaş boyunca Suriyeliler ve rejim, uluslararası yaptırımları aşmak için Lübnan bankacılık sistemini ve Lübnan'ı bir finansal köprü olarak kullandı. Lübnan'daki bankaların çöküşü, Suriye'den kaçırılan veya depolanan milyarlarca doların dondurulmasına veya erişilemez hale gelmesine neden oldu. Bu durum Suriye'nin yeraltı ekonomisini ve döviz rezervlerini doğrudan vurarak Suriye lirası üzerindeki baskıyı ve enflasyonu daha da arttırdı. Suriye'nin yeniden inşası, insanlık tarihinin gördüğü en büyük ve en pahalı projelerden biri olacaktır. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre sadece hasar gören konut, hastane, okul ve yol gibi temel altyapının onarılması için 100 milyarlarca dolarlık bir yatırım gerekmektedir.
Şam ve Halep gibi büyük şehirlerin bazı bölgeleri tamamen yerle bir olmuştur. Ancak yeniden inşa sadece beton ve çelikten ibaret değildir. O, aynı zamanda toplumsal güvenin, ekonomik işlevselliğin ve yasal bir çerçevenin yeniden inşasıdır. Yeniden inşa önündeki engeller. Birinci engel güvenlik. Ülkenin farklı güçler arasında bölünmüş olması ve savaşın hala tamamen sona ermemesi, büyük ölçekli yatırım ve projelerin güvenlik riskini artırmaktadır. İkinci engel, mülkiyet anlaşmazlıkları. Milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi, geride bıraktıkları evler ve araziler üzerinde hak iddia edecektir. Savaş öncesi mülkiyet kayıtlarının kaybı ve rejimin çıkardığı tartışmalı mülkiyet yasaları hukuki bir kaos yaratmıştır. Üçüncü engel yaptırımlar. Yaptırımlar devam ettiği sürece batılı ve uluslararası büyük şirketler olası yasal riskler nedeniyle Suriye'ye girmeyecektir. Yeniden inşa çoğunlukla Rusya, İran ve Çin gibi rejimin müttefikleri tarafından yürütülmek zorunda kalacaktır. Bu durum siyasi etkiyi daha da derinleştirecektir. Savaşın maliyeti sadece yıkılan binalarla ölçülmez. Örneğin Suriye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri olan fosfat madenciliği, ülke dünyanın büyük fosfat rezervlerinden birine sahipti. Sahalar üzerindeki DAEŞ ve diğer grupların kontrol mücadeleleri nedeniyle büyük ölçüde durdu. Bu madenlerin ve üretim tesislerinin yeniden işler hale gelmesi, çok büyük yabancı sermaye ve teknik bilgi gerektirmektedir. Aynı şekilde sağlık ve eğitim sektörlerindeki hasar da devasadır. Doktorların ve öğretmenlerin ülkeden kaçması, Suriye'nin insani sermayesini yok etmiştir. Bu, parayla bile hızla telafi edilemeyecek bir kayıptır. Suriye ekonomisinin geleceği büyük ölçüde 3 ana senaryoya bağlıdır. Birincisi, dışa bağımlılık senaryosu. Yeniden inşa, tamamen rejimin müttefikleri, Rusya ve İran tarafından finanse edilir. Bu, Suriye'nin siyasi ve ekonomik olarak bu ülkelere uzun vadeli bağımlılığını pekiştirir. Rus şirketleri enerji ve altyapı sektörlerinde, İran ise finans ve güvenlik alanlarında stratejik mevziler elde eder. İkincisi, yaptırımların devamı senaryosu. Yaptırımlar devam eder ve uluslararası yatırım gelmez. Ekonomi, küçük ölçekli yerel üretim, uluslararası yardım ve paralel ekonomi, kara borsa ve kaçakçılık ile ayakta kalmaya çalışır. Ülke, kronik yoksulluk ve ekonomik durgunluk içinde yaşar. Üçüncüsü, siyasi çözüm senaryosu. Yaptırımlar hafifletilir veya kaldırılır, uluslararası toplum siyasi bir çözüm etrafında birleşir. Bu, Körfez ülkelerinden ve Batı'dan gelen büyük bir yatırım dalgasının önünü açar, ancak bu en az olası senaryo gibi görünmektedir. Suriye'nin ekonomisi bugün sadece bir para birimi ve bir ticaret sistemi değil. O, siyasi kilitlenmenin bir rehinesi ve küresel güçlerin rekabetinin bir yansımasıdır. Yeniden inşa, sadece ülkenin fiziksel yapısını onarmak değil, aynı zamanda uluslararası toplumun bu trajediyi sonlandırma konusundaki kolektif iradesini de test etmektir. Aksi takdirde Suriye, bölgede bir nesil daha sürecek bir yoksulluk ve istikrarsızlık kaynağı olmaya devam edecektir. Suriye İç Savaşı, modern çağın en karmaşık ve çok katmanlı askeri çatışmalarından biridir. Suriye'deki askeri güç dengesi, geleneksel bir ulusal ordunun tek taraflı gücünden, bölgesel ve küresel aktörlerin doğrudan veya dolaylı olarak savaştığı, sürekli değişen bir vekalet savaşları ağına dönüşmüştür. Suriye, sadece kendi kaderini değil, Orta Doğu'nun ve Avrasya'nın jeopolitik geleceğini belirleyen bir askeri laboratuvar haline gelmiştir. Savaşın başlangıcında Suriye ordusu bölgesel bir güç olarak kabul ediliyordu. Ancak 10 yıllardır süren mezhepsel kadrolaşma ve siyasi sadakate dayalı hiyerarşi, ordunun yapısını içeriden zayıflatmıştı. 2011'den itibaren başlayan çatışmalar,
ordunun kitlesel firarlar ve kayıplar nedeniyle hızla zayıflamasına neden oldu. Özellikle Sünni Arap askerler ve subaylar, rejimin protestoculara karşı sert tutumunu onaylamayarak ordudan ayrıldı ve muhalif grupların çekirdeğini oluşturdu. Ordu, hayatta kalmak için giderek daha fazla Alevi ve Dürzi azınlık mensuplarına ve rejime sadık elit birimlere dayanmak zorunda kaldı. Suriye ordusu, savaşın ilerleyen dönemlerinde sadece bir ulusal savunma gücü olmaktan çıktı, onun yerine İran, Rusya ve çeşitli milisler tarafından desteklenen bir koalisyon gücünün zayıf omurgası haline geldi. Ordunun ayakta kalmasındaki en kritik faktör, modern silahlardan ziyade Moskova ve Tahran'ın sağladığı askeri, lojistik ve finansal destek oldu. Suriye ordusunun parçalanmasına rağmen rejim birkaç elit birimin sadakatini korudu. Bunların en önemlilerinden biri Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad tarafından komuta edilen 4. Zırhlı Tümen'dir. Bu tümen, ülkenin en iyi eğitimli ve en ağır silahlara sahip birimlerinden biri olarak kabul edilir. 4. Tümen, iç savaş boyunca kritik şehir savunmalarında ve büyük saldırı operasyonlarında kilit rol oynayarak rejimin ana vurucu gücü ve sadakatinin sembolü haline gelmiştir. Onların varlığı, ordunun siyasi liderliğe olan sadakatinin mezhepsel ve kişisel bağlarla ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Suriye'deki çatışma, kısa sürede bölgesel ve küresel güçlerin birbirine karşı savaştığı bir vekalet savaşına dönüştü. Suriye'deki askeri denge artık Şam'daki kararlar değil, Moskova, Tahran, Ankara, Washington ve Tel Aviv'in jeopolitik çıkarları tarafından belirlenmektedir. Rejim yanlısı blok, İran ve milisleri. İran, Suriye'yi Orta Doğu'daki stratejik direniş ekseni için hayati bir köprü olarak görmektedir. İran, doğrudan asker göndermek yerine binlerce Şii milisi, Lübnan Hizbullah'ı, Iraklı ve Afgan milisler Suriye'ye konuşlandırdı. Bu milisler, rejimin kaybettiği insan gücü boşluğunu doldurdu ve cephelerde kritik zaferler elde etmesini sağladı. İran'ın askeri varlığı, Suriye'nin gelecekteki siyasi kararlarını etkileyecek derin bir siyasi etki alanı yaratmıştır. Rusya Federasyonu 2015 yılında Rusya'nın doğrudan askeri müdahalesi, savaşın gidişatını tamamen değiştirdi. Rus Hava Kuvvetleri, rejime karşı savaşan muhalif grupların mevzilerini vurdu ve rejimin askeri moralini yeniden yükseltti. Rusya sadece askeri destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Akdeniz'deki Tartus deniz üssünü modernize ederek ve Meymim hava üssünü kurarak Suriye'de kalıcı bir askeri varlık inşa etti. Rusya'nın amacı sadece rejimi ayakta tutmak değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki jeopolitik etkisini kalıcı kılmaktır. Rejim karşıtı blok ve özerk gruplar, muhalif gruplar. Suriye muhalefeti, savaş boyunca ideolojik ve bölgesel bölünmeler nedeniyle zayıfladı. Türkmen, Arap ve cihatçı gruplardan oluşan bu koalisyonlar, farklı ülkelerden, Türkiye, Körfez ülkeleri, ABD'ye gelen yardımlarla ayakta kalmaya çalıştı. Kürt gruplar, SDG-YPG, ABD'nin ana yerel müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri, SDG, ülkenin kuzeydoğusundaki geniş bölgeleri Rojava kontrol etmektedir. DAEŞ'a karşı mücadelede kritik rol oynayan SDG, ABD'nin askeri ve lojistik desteğiyle petrol sahalarını ve Fırat'ın doğu kıyılarını kontrol altında tutmaktadır. Bu durum Suriye'nin bir parçası içinde fiilen özerk bir bölgenin oluşmasına neden olmuştur. Türkiye'nin müdahalesi. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve güney sınırında bir Kürt koridorunun oluşumunu engellemek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlar yürütmüştür. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi operasyonlar, Suriye'nin kuzeyindeki askeri haritayı değiştirmiş ve bu bölgeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki özerk alanlara dönüştürmüştür. Suriye hava sahası, vekalet savaşlarının en ironik ve tehlikeli cephelerinden biridir. Rusya, Türkiye, ABD ve İsrail'in hava kuvvetleri aynı anda Suriye semalarında operasyon yapmıştır. Bu durum, hava sahası çatışmasını önlemek amacıyla bu güçler arasında gizli ve karmaşık askeri koordinasyon mekanizmalarının kurulmasını zorunlu kılmıştır.
Örneğin ABD ve Rusya hava sahasında olası kazaları önlemek için düzenli iletişim kanalları kurmuştur. Bu durum fiilen düşman olan güçlerin Suriye toprakları üzerinde operasyonel güvenlik için işbirliği yaptığı eşi görülmemiş bir durumu ortaya koyar. Suriye, uluslararası güçlerin birbirini savaşmadan sürekli izlediği ve koordine ettiği tek coğrafyadır. Suriye İç Savaşı'nın en yıkıcı dönemlerinden biri, DAEŞ'ın IŞİD, ülkenin doğu ve orta bölgelerinde kurduğu sözde halifelik olmuştur. DAEŞ sadece terörist bir grup değil, aynı zamanda geniş bir bölgeyi kontrol eden, petrol kaynaklarını kullanan ve karmaşık askeri taktikler uygulayan bir devlet dışı aktör olarak ortaya çıktı. DAEŞ'in askeri stratejisi, korku salma, intihar saldırıları ve hızla hareket edebilen hafif zırhlı araçlar kullanmaya dayanıyordu. Bu tehdit, uluslararası bir koalisyonun ABD liderliğindeki Suriye'ye müdahalesini meşrulaştırdı ve SDG gibi yerel grupların askeri olarak güçlenmesini sağladı. DAEŞ'in yenilgisi, Suriye topraklarının kontrolünü bu kez ABD destekli yerel güçler, Rusya destekli rejim ve Türkiye destekli muhalifler arasında paylaştırdı. Suriye, son 10 yılda modern savaş tekniklerinin ve asimetrik mücadele stratejilerinin bir laboratuvarına dönüştü. Birinci Drone Savaşları, Türkiye, Rusya ve ABD, keşiften hedefleri vurmaya kadar farklı amaçlarla İHA'ları yoğun olarak kullandı. Suriye, askeri drone teknolojisinin kitlesel olarak kullanıldığı ilk büyük çatışmalardan biridir. İkinci Kentsel Gerilla Savaşı, Halep, Humus ve Doğu Guta gibi şehirlerde aylarca süren kuşatmalar ve çatışmalar, modern kentsel gerilla savaşının tüm acımasızlığını gözler önüne serdi. Kuşatma, tünel savaşı, keskin nişancılık ve sivil altyapının hedef alınması bu çatışmaların temelini oluşturdu. Üçüncü Hibrit Savaş, Suriye'de vekalet savaşları askeri çatışmanın ötesine geçerek dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar ve ekonomik yaptırımlarla desteklendi. Bu, modern hibrit savaşın klasik bir örneğidir. Rusya, Suriye'deki rejim yanlısı güçlerin savaş kabiliyetini artırmak için benzersiz bir askeri deney uyguladı. 5. Kolordu'nun kurulması. Bu kolordu, Rus askeri danışmanları ve subayları tarafından eğitilen ve donatılan Suriye ordusunun içindeki yeni bir yapıydı. Amaç, Rus doktrinine göre çalışan, profesyonel, modern ve rejimin güvenilirliğini artıran bir askeri güç oluşturmaktı. 5. Kolordu, Suriye ordusunun yorgun ve yıpranmış yapısına karşı Rusya'nın askeri etkisini kalıcı kılmak için yaratılmış bir askeri ve siyasi nüfuz aracıdır. Suriye'deki askeri güç dengesi, ülkenin sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda küresel jeopolitiğin aynası olduğunu gösterir. Savaşın sona ermesi, askeri üstünlükle değil, ancak bölgesel ve küresel aktörlerin çıkarlarını dengeleyen kapsamlı bir siyasi anlaşmayla mümkün olacaktır. Ülke, şu anda birden fazla kontrol alanına bölünmüştür. Rejim kontrolündeki Batı ve Güney, Kürt grupların kontrolündeki Kuzeydoğu ve Türk askeri varlığının bulunduğu Kuzey. Bu bölünmüşlük çatışmanın sadece şeklini değiştirmiş ancak tamamen sona erdirilmemiştir. Savaş, düşük yoğunluklu bir gerilim ve çatışma durumuna evrilmiştir. Suriye'nin askeri gücü ve durumu bize şunu anlatır. Bir ulus, içsel zayıflık ve dış müdahale karşısında nasıl parçalanır? Bugün Suriye, farklı orduların ve milislerin toprağıdır ve bu askeri karmaşa, ülkenin kalıcı bir çözüme ulaşmasının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Şimdi bu askeri ve siyasi karmaşanın doğrudan etkilediği, Suriye'nin yaşam damarları olan tarım, su politikaları ve çevresel kriz konularına odaklanacağız. Suriye sadece bir çatışma coğrafyası değil, o aynı zamanda su kıtlığı, iklim değişikliği ve çevresel yıkımın en şiddetli şekilde yaşandığı bir bölgedir. Suriye'nin çevresel krizini anlamak, çatışmanın sadece siyasi nedenlerle değil, aynı zamanda kaynak mücadelesiyle de ne kadar iç içe olduğunu anlamaktır. Suriye'nin tarımı ve su politikaları ülkenin yaşam damarlarıdır ve bu damarlar hem savaş hem de iklimsel felaketler nedeniyle kesilme noktasına gelmiştir.
Suriye'nin su politikaları en başta iki büyük nehre, Fırat ve Dicle'ye olan tarihi bağımlılığı etrafında şekillenmiştir. Bu nehirler ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerine hayat verir, sulamaya ve elektrik üretimine olanak tanır. Ancak bu nehirler aynı zamanda Suriye'nin en büyük jeopolitik zayıflıklarından biridir. Fırat ve Dicle kaynağını Türkiye'den alır ve Irak üzerinden Basra Körfezi'ne dökülür. Bu durum Suriye'yi komşu ülkelerin su yönetim politikalarına karşı savunmasız bir konumda bırakmıştır. Türkiye'nin su tutma ve hidroelektrik amaçlı baraj projeleri özellikle Fırat Nehri'nin Suriye'ye ulaşan debisini önemli ölçüde azaltmıştır. Savaş sırasında bu nehirler üzerindeki kontrol askeri bir silaha dönüştü. Petrol sahaları gibi barajlar ve su pompası istasyonları da DAEŞ, rejim güçleri ve Kürt gruplar arasında sürekli bir hedef ve pazarlık unsuru haline geldi. Tapka Barajı gibi stratejik yapılar askeri hedeflerin birincil öncelikleriydi. Bu çatışmalar elektrik üretimini ve sulama kapasitesini felce uğrattı. Türkiye, Suriye ve Irak, Fırat ve Dicle'nin su paylaşımı konusunda uzun yıllardır süren gerilimler yaşamıştır. Herkesin bilmediği önemli bir detay, 1987 yılında Türkiye ve Suriye arasında imzalanan geçici protokoldür. Bu protokolde Türkiye, Fırat'tan Suriye sınırına saniyede en az 500 metreküp su bırakmayı taahhüt etmişti. Savaş ve kuraklık bu anlaşmanın uygulanmasını sürekli olarak zorlamış olsa da bu rakam Suriye'nin su güvenliği için hayati bir eşik olmaya devam etmektedir. Su, barış zamanında diplomasi, savaş zamanında ise bir askeri baskı aracı olarak kullanılmıştır. Suriye'nin tarım sektörü savaş öncesinde dahi büyük bir krizin eşiğindeydi. 2000'li yılların ortalarında başlayan ve Arap Baharı'ndan hemen önce doruğa ulaşan şiddetli kuraklıklar Suriye'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki yüz binlerce çiftçiyi iflasa sürükledi. Bu kuraklık 10 binlerce Suriyelinin köylerini terk edip büyük şehirlerin kenar mahallelerine göç etmesine neden oldu. Şehirlerde iş bulamayan bu yoksul ve yerinden edilmiş kitle 2011'deki ayaklanmaların fitilini ateşleyen ekonomik ve sosyal gerilimin ana kaynağı oldu. Yani Suriye'deki çatışma bir ölçüde iklim mülteciliğinin ve çevresel çöküşün dolaylı bir sonucudur. Savaşın etkisiyle altyapı yıkımı, sulama kanalları, pompalar ve su kuyuları ya yıkıldı ya da askeri çatışmalarda hasar gördü. Elektrik kesintileri kalan sulama sistemlerinin çalışmasını imkansız hale getirdi. Çiftçi kaybı, milyonlarca çiftçi ya yerinden edildi ya da yurt dışına kaçtı. Kalanlar ise tarım arazilerinin güvenli olmaması ve tohum, gübre gibi temel girdilere erişim sorunları nedeniyle üretim yapamaz hale geldi. Ambargo, Suriye'ye uygulanan uluslararası ambargolar, tarım için hayati öneme sahip olan traktör, biçer döver ve yedek parça gibi mekanizasyon ekipmanlarının ithalatını imkansız hale getirdi. Sonuç olarak Suriye'nin kendi gıda ihtiyacını karşılama yeteneği rekor seviyelere düşmüş ve ülke gıda yardımlarına bağımlı hale gelmiştir. Suriye, dünyanın en eski ve en büyük zeytin üreticilerinden biriydi. Zeytin ağaçları yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilen dayanıklı bitkilerdir. Savaşın en şiddetli dönemlerinde bile zeytin ağaçları hayatta kalmaya devam etti. Ancak savaşın yarattığı kaosta muhalif ve rejim yanlısı gruplar zeytin hasadına ve ticaretine vergi koydular, hatta bazı bölgelerde zeytinlikleri yakıt ve odun için kestiler. Zeytin, Suriye'nin tarihini, ekonomisini ve direnişini sembolize eden bir ürün olsa da o da savaşın ekonomik yağmasının bir parçası oldu. Suriye'deki çatışma çevresel bir felakete yol açmıştır. Şehirlerdeki yoğun bombardıman devasa miktarda moloz ve enkaz yığını oluşturmuştur. Bu enkaz sadece beton ve demir değil, aynı zamanda toksik kimyasallar, asbest ve patlayıcı kalıntıları içerir. Moloz yönetimi. Yıkılan binalardan çıkan 10 milyonlarca ton molozun kaldırılması ve güvenli bir şekilde depolanması devasa bir lojistik ve çevresel sorun yaratmıştır. Bu moloz yığınları yeraltı su kaynaklarına sızan kimyasallarla çevresel kirliliğe neden olmakta ve halk sağlığını tehdit etmektedir.
Petrol kirliliği. Suriye'nin doğu bölgelerinde DAEŞ'in kontrolü altındaki petrol sahalarında ilkel yöntemlerle yapılan petrol rafinerileri kontrolsüz petrol sızıntılarına ve büyük çaplı toprak ve hava kirliliğine yol açmıştır. Bu durum bölgedeki tarım arazilerini ve su havzalarını kalıcı olarak kirletmiştir. Kırsal kesimde yaşayan halk bu zehirli duman ve kirli suyun sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Suriye'de su sadece bir kaynak değil, o siyasi bir kontrol aracıdır. Yerel kontrol. Çatışmanın farklı aşamalarında çeşitli savaşan gruplar ele geçirdikleri su istasyonlarını veya kanalizasyon tesislerini düşmanlarını veya sivil nüfusu cezalandırmak için kullanmışlardır. Su tedarikinin kesilmesi, şehirlerin teslim olmaya zorlanması için kullanılan bir askeri taktik olmuştur. Bölgesel kontrol, Fırat Nehri üzerindeki kontrol, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDC'nin elinde olması nedeniyle bu bölgeye ekonomik ve siyasi bir üstünlük sağlamıştır. Nehrin suyunu tutma veya serbest bırakma yeteneği bu gruplar için hem rejimle hem de Türkiye ile olan pazarlıklarda önemli bir kozdur. Bu durum su güvenliğinin, barış ve istikrarın temel ön koşulu olduğunu açıkça göstermektedir. Suriye'nin kalıcı bir çözüme ulaşması için uluslararası su anlaşmalarının yeniden düzenlenmesi ve su altyapısının siyasi amaçlar için kullanılmasının engellenmesi şarttır. Çevresel yıkımın bir parçası olarak Suriye'deki savaş, ülkenin arkeolojik mirasının da yağmalanmasına neden oldu. Arkeolojik alanlar, radikal gruplar, DAEŞ ve yerel yağmacılar tarafından sistematik olarak kazıldı ve binlerce yıllık eserler yasadışı yollarla uluslararası pazarlara satıldı. Bu yağmalama sadece kültürel bir kayıp değil, aynı zamanda toprağın yapısını bozarak ve tarihi katmanları geri dönülmez şekilde yok ederek çevresel bir yıkım yaratmıştır. Suriye, sadece güncel sorunlarını değil, 10.000 yıllık tarihini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Suriye'nin tarım ve sürdürülebilirlik politikaları hem savaşın hem de iklim değişikliğinin pençesinde can çekişmektedir. Savaşın getirdiği tahribat, ülkenin temel yaşam kaynaklarını tüketmiş ve Suriye'yi çevresel bir felaketin eşiğine getirmiştir. Gelecekteki yeniden inşa sadece binaların değil, aynı zamanda toprağın, suyun ve çevresel dengenin de yeniden inşasını gerektirecektir. Bu, uluslararası toplumdan büyük bir finansman ve teknik destek gerektiren 10 yıllara yayılabilecek bir süreçtir. Eğer çevresel kriz çözülmezse, savaş sona erse bile Suriye halkı için yaşanabilir bir gelecek inşa etmek imkansız olacaktır. Suriye'nin mücadelesi, tüm dünyanın iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gösteren acı bir örnektir. Suriye'nin hikayesi, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birinin, bir ulusun çöküşünün ve milyonlarca hayatın yerinden edilişinin hikayesidir. Bu belgesel boyunca gördük ki, Suriye sadece bir savaş alanı değil, o, 10.000 yıllık bir medeniyetin, küresel jeopolitik rekabetin pençesinde nasıl parçalanabileceğinin acı bir kanıtıdır. Suriye'nin krizi, bize sadece bir ülkenin kayıplarını değil, aynı zamanda uluslararası sistemin ve insanlığın kolektif vicdanının sınırlarını da gösterir. Suriye'nin kaybı sadece istatistiklerle veya ekonomik verilerle ölçülemez. En büyük kayıp, ülkenin kolektif hafızası ve binlerce yıllık kültürel mirasıdır. Halep'in eski çarşıları, Emevi ve Memluk mimarisinin eşsiz örnekleriyle yüzyıllardır ticaretin ve kültürün merkeziydi. Bugün bu çarşılar harabeye dönmüş durumda. Palmira'nın tapınakları ve kemerleri DAEŞ tarafından kasıtlı olarak yok edildi. Bu kültürel vandalizm sadece taş ve harcı değil, aynı zamanda Suriye'nin tüm dünyaya ait olan ortak insanlık tarihini de hedef aldı. Bu yıkım, rejimin ve radikal grupların Suriye halkının kimliğini silme ve onu yeniden şekillendirme çabasının sembolik bir göstergesidir. Kayıp mirasın bir diğer boyutu insan mirasıdır. Milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi, Suriye'nin en eğitimli, en yetenekli ve en üretken neslini oluşturuyordu. Doktorlar, mühendisler, sanatçılar, öğretmenler, onların ülkeyi terk etmesi, Suriye'nin gelecekteki yeniden inşa çabaları için telafisi mümkün olmayan bir beyin göçü anlamına gelmektedir.
Bir ülke altyapısını yeniden inşa edebilir, ancak kaybedilen insan sermayesini geri kazanmak nesiller sürecektir. Savaş sırasında en büyük tehlikelerden biri Suriye'nin yazılı ve kültürel arşivlerine yönelikti. Halep ve Şam'daki tarihi kütüphaneler ve kayıt ofisleri bombardıman ve yağma riski altındaydı. Uluslararası ve yerel aktivistler bu paha biçilmez belgeleri ve el yazmalarını korumak için yıkılma tehlikesi altındaki binalardan gizlice çıkardılar ve dijital ortama aktarma, dijitalleştirme projeleri başlattılar. Bu, Suriye'nin kayıp kültürel hafızasını gelecek nesiller için görünmez bir şekilde koruma çabasıydı. Yani Suriye'nin tarihi yeraltı tünellerinden sonra uluslararası sunucularda ikinci bir dijital sığınakta hayatta kalıyor. Suriye'nin kalıcı bir çözüme ulaşamaması, küresel ve bölgesel güçlerin çıkarlarının kesişim noktasında düğümlenmiştir. Savaş, düşük yoğunluklu bir çatışmaya dönüşse de uluslararası aktörler, Rusya, İran, Türkiye, ABD, Suriye topraklarından çekilmeyi reddetmektedir. Her biri kendi askeri üslerini, milislerini ve siyasi nüfuz alanlarını korumakta kararlıdır. Suriye 4 ayrı parçaya bölünmüştür. Birincisi, rejim kontrol alanı. Rusya ve İran'ın askeri ve ekonomik etkisi altındadır. Yeniden inşa çoğunlukla bu müttefikler tarafından yürütülmektedir. Bu da Suriye'nin bağımsızlığını zayıflatmaktadır. İkincisi, Kürt özerk alanı, Kuzeydoğu. ABD askeri desteği altındadır ve petrol, gaz ve tarım kaynaklarının çoğunu kontrol etmektedir. Üçüncüsü, Türk nüfuz alanı, Kuzey. Türkiye ve desteklediği muhalif grupların kontrolü altındadır ve Türkiye'nin sınır güvenliği çıkarları için hayati öneme sahiptir. Dördüncüsü, İdlib, Kuzeybatı. Çeşitli radikal ve muhalif grupların son büyük kalesidir ve insani bir felaket riski taşımaktadır. Bu bölünmüşlük, Suriye'nin uluslararası tanınmış bir siyasi birliğini elde etmesini engellemekte ve ülkenin ekonomik olarak toparlanmasını imkansız kılmaktadır. Siyasi çözüm, ancak bu vekalet savaşlarının sonlanması ve uluslararası aktörlerin geri çekilmesiyle mümkündür. Gördüğümüz gibi Suriye'nin ekonomik yeniden inşası yüz milyarlarca dolarlık bir çaba gerektirmektedir. Ancak uluslararası yaptırımlar, özellikle Sezar yasası devam ettiği sürece batılı yatırımcılar ve uluslararası kalkınma bankaları bu sürece katılamayacaktır. Bu durum rejimin yeniden inşa ihalelerini ve ayrıcalıklarını siyasi bedeller karşılığında Moskova ve Tahran'a devretmesine neden olmuştur. Suriye, yıkımdan yeniden inşa sürecine geçerken bile yeni bir bağımlılık döngüsüne girmektedir. Ekonomik geleceği, doğal kaynaklarını kontrol eden yabancı güçlere ve yaptırımlar nedeniyle yalnızca rejimin müttefikleriyle iş yapabilen şirketlere bağlı kalacaktır. Bu sadece ekonomik bir bağımlılık değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin yavaşça aşınması anlamına gelir. Suriye'nin yeniden inşasında petrol ve gazın rolü çok kritiktir. Çoğu kişinin bilmediği detay, uluslararası şirketlerin yaptırımları aşmak için dolaylı ve karışık finansman yapılarını kullanma eğilimidir. Örneğin, rejimle doğrudan iş yapamayan şirketler, petrol sahalarından çıkarılan kaynakları Rusya veya İran'la ortaklık kurmuş aracı şirketler üzerinden dolaylı yollarla işlemeye çalışmaktadır. Bu durum, Suriye'nin enerji kaynakları üzerindeki kontrol mücadelesinin uluslararası finansal düzenlemelerin en gri bölgelerinde yürütülen karmaşık bir yaptırım diplomasisine dönüştüğünü gösterir. Tüm bu yıkımın ve siyasi çıkmazın ortasında Suriye'nin hikayesi bize insan ruhunun inanılmaz direncini de anlatır. Mültecilerin kararlılığı. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Suriyeli eğitimlerini sürdürmekte, iş kurmakta ve anavatanlarıyla bağlarını korumaktadır. Onlar yeniden inşa için gerekli olan yetenek, sermaye ve entelektüel gücü temsil eder. Suriye'nin geleceği en çok bu diasporanın ülkeye geri dönebilme ihtimaline bağlıdır. Yerel yenilikçilik. Abluka ve yıkım altındaki bölgelerde dahi Suriyeliler hayatta kalmak için inanılmaz bir yaratıcılık sergilemiştir.
Yıkılan binalardan çıkan molozları yeniden inşaat malzemesi olarak kullanmaktan, su kıtlığına karşı düşük maliyetli tarım teknikleri geliştirmeye kadar Suriye halkı çözümleri dışarıda değil, kendi kıt kaynaklarında aramayı öğrenmiştir. Suriye'nin geleceği çözülmeyi bekleyen bir denklemdir. Bu denklemin çözümü, Suriye halkının acılarının kabul edilmesi, dış müdahalelerin sona ermesi ve Birleşmiş Milletler gözetiminde adil ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin başlamasıyla mümkündür. Suriye artık sadece bir Orta Doğu ülkesi değildir. O küresel bir kriz, bir uyarı ve bir vicdan testidir. Suriye'nin yeniden inşası sadece siyasi bir zorunluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir görevdir. Dünya, medeniyetin beşiğinde yaşanan bu büyük trajediyi sonlandırma sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu sorumluluk sadece rejimin hesap vermesi veya yaptırımların sürmesi anlamına gelmez. O, aynı zamanda Suriye halkının gıda, temiz su, eğitim ve güvenli bir eve sahip olma hakkının iade edilmesi anlamına gelir. Suriye'nin hikayesi bize şunu fısıldar: bir ulus, topraklarının stratejik önemi ve kaynaklarının zenginliği nedeniyle nasıl hem kutsanır hem de lanetlenir. Ancak Şam'ın tozlu sokaklarında, Halep'in harap olmuş çarşılarında ve Fırat'ın kenarındaki köylerde dirençli bir umut hala yaşamaktadır. Bu umut, Suriye'nin 10.000 yıllık tarihinin bir mirasıdır. Suriye, yıkılmış bir miras, bölünmüş bir coğrafya ama sönmeyen bir ruh. Tarih bu çığlığa kulak verip vermediğimizi kaydedecektir. Umarız bu video Suriye'nin tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış ancak savaşın gölgesinde direncini koruyan yüzüne dair merakınızı gidermiştir. Eğer bu yolculuktan etkilendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bu hikayenin daha fazla insana ulaşmasına destek olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım. Bir ülkenin gücü ordularında mı saklıdır? Yoksa yıkımların ardından yeniden doğabilen halkının umudunda mı? Suriye'den sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.